Bir önceki videoda zombi ekonominin insan doğasına dair bazı varsayımlarından bahsetmiştim. Bu varsayımlara göre fayda maksimizasyonu yapan bireyler her zaman rasyonel ve tam bilgilidir ve böylece faydalarını en üst düzeye çıkararak mutlu bir toplum yaratırlar. Böyle bir durumda devletin insanlara yol göstermesine, onların özgürlüklerini kısıtlamasına ya da onlar adına bazı kararlar almasına da gerek kalmaz. Bu düşüncenin insanların ekonomik hayatında en özgür oldukları liberal bir sisteme güçlü bir etik destek verdiğini söylemiştim. Evet, kulağa hoş geliyor olabilir ama ne yazık ki gerçek hayatta işler bu kadar basit değil. Zombi ekonominin insan doğasıyla ilgili yaptığı bu varsayımlarda çok ciddi bazı sıkıntılar var. Bu videoda zombi ekonominin insan doğası üzerine yaptığı bu varsayımları inceleyip eleştireceğim. Bu videoda faydacılık felsefesine fazla girmeyi planlamıyorum ama ileriki videolarda bu konuya detaylı bir şekilde geri dönmeyi planlıyorum. Çünkü her ne kadar bazı sorunlar olsa da faydacılık oldukça ilginç ve öğretici bir yaklaşım. Bununla birlikte faydacılıktan hareketle eşitsizliğin zombi yorumu üzerine kısaca da olsa durmakta yarar var. Mutluluğun bireysel olarak algılanması üzerinden gelirdeki mutlak artışların oldukça önemli ancak gelir dağılımının önemsiz olduğunu öne süren görüş, gelir dağılımının refah üzerindeki karmaşık rolünü büyük oranda göz ardı ediyor. Bireyler mutluluklarının büyük bir kısmını mutlak gelir seviyesinden ziyade toplum içindeki göreli konumlarına bağlı olarak elde ediyorlar. Bu nedenle toplumun genel geliri artsa bile eşitsizlik de artıyorsa mutluluk toplumda azalıyor olabilir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki gelir eşitsizliği hem doğrudan hem de neden olduğu başka sorunlar yüzünden toplumsal mutluluğu ciddi biçimde azaltabiliyor. Örneğin eşitsizlik, yoksulluk, suç oranları ve toplumsal huzursuzluk gibi birçok sosyal soruna neden olabiliyor. Ayrıca psikolojik stres, sağlık sorunları ve azalan sosyal dayanışma gibi etkenlerle kolektif refahı da oldukça hızlı bir şekilde düşürebiliyor. Eşitsizliğin kendisi de çok önemli. Çünkü bireyler kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak değerlendiriyor. Kendilerini sosyal hiyerarşide daha aşağıda gördükleri için zengin bir toplumdaki yoksullar mutlak gelirleri daha yüksek olsa bile yoksul bir toplumdaki zenginlerden daha az mutlu olabiliyor. Mutluluğu belirleyen şey mutlak zenginlik değil, kişinin kendisini başkalarına göre nasıl konumlandırdığıdır. Geliri çevresindekilerin gerisinde kalan kişiler gelirleriyle orantısız bir şekilde mutsuz olabiliyor. Tabii temel ihtiyaçları karşılayacak bir gelir seviyesine sahip olmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama bu seviyenin ötesine geçildiğinde artan gelirin mutluluğa yaptığı katkının giderek azaldığı ya da bir gerçek. Yani gelir arttıkça her ek birim gelirin mutluluğa etkisi giderek küçülmeye başlıyor, azalmaya başlıyor. Bu insani gelişme endeksinin oluşturulmasındaki en temel ilkelerden bir tanesi. Örneğin düşük gelirli bir ülkedeki gelir artışı o ülkenin insani gelişme indeksi üzerinde daha büyük bir etkiye sahipken yüksek gelirli bir ülkede aynı oranda oluşabilecek olan bir artışın etkisi daha sınırlı kalabiliyor. Gelirin mutluluk üzerine azalan etkisi gelir dağılımının iyileştirilmesi için de önemli bir dayanak sağlıyor. Zenginden alınan bir birim gelir o kişinin mutluluğunda önemli bir düşüş yaratmazken aynı miktar gelir yoksul birisine verildiği zaman o kişinin mutluluğunda önemli bir artışa neden olabiliyor. O halde zenginden yoksula gelir transferi toplam mutluluğa çok olumlu bir katkı yapabiliyor.
Zombi ekonominin bireye odaklanmasına iki farklı açıdan yaklaşabiliriz. İlk olarak rasyonel ve tam bilgili bir bireyin serbest piyasa ekonomisinde en fazla faydayı sağlayıp en yüksek mutluluğa ulaşıp ulaşamayacağı çok tartışmalı bir konu. Zombi ekonomiye göre eğer bireyler rasyonel ve tam bilgili ise kendi kararlarını özgürce verdiklerinde en yüksek tatmine ulaşabilirler. Ama gerçek hayatta her zaman rasyonel ve tam bilgili olamayabiliyoruz. Bu durumda devletin bireylere ve piyasaya müdahale etmesi gerekebiliyor. İkinci tartışma bireyden yola çıkarak toplumsal ve ekonomik olayları ne dereceye kadar doğru açıklayabileceğimizle ilgili. Zombi ekonominin metodolojik bireycilik dediği bakış açısına göre ekonomiyi bilimsel olarak anlamaya çalışırken işe toplumun en küçük birimi olan bireyden başlamamız daha yararlı olacaktır. Ama alternatif yaklaşımlar bireyin önemini reddetmeseler bile sadece bireye odaklanmanın yanlış sonuçlar doğurabileceğini ya da yetersiz kalabileceğini söylüyorlar. Bu iki yaklaşımı ayrı ayrı değerlendirmekte büyük yarar var. Bu videoda rasyonel ve tam bilgili ekonomik birey üzerinde duracağım. Metodolojik bireycilik konusunu ise bir sonraki videoda ele alacağım. Zombi ekonominin bu konudaki yaklaşımı gerçeklikten o kadar uzak ki kendi içinde bile bazı eleştirilere maruz kalmış ve bazı düzeltmeler yapılmış. Örneğin deneysel ekonomi insanların her zaman rasyonel ya da tam bilgili olamayacağını ortaya koyuyor. Bunun üzerine zombi ekonominin içinden sınırlı rasyonellik diye bir yaklaşım ortaya konulmuş. Yani aslında zombi ekonomi bile insan davranışlarının o kadar da basit olmadığını kabul etmiş durumda. Öncelikle rasyonellikten biraz bahsedelim isterseniz. Bir önceki videoda söylediklerimin aksine ekonomik kararlarımızda sık sık irrasyonel davranabiliyoruz, hatalar yapabiliyoruz, duygusal hareket edebiliyoruz, bağımlılıklar geliştirebiliyoruz ya da firmalar tarafından sıkça manipüle edilebiliyoruz. Kısa ve uzun vadeli faydalarımız arasında da her zaman doğru kararları veremeyebiliyoruz. Şimdi birkaç örnek üzerinden gidelim ve devletin bu konularda bizi nasıl koruyabileceğine kısaca bakalım. Hem Türkiye'de hem de dünyada milyonlarca insan kredi kartlarını kontrolsüz bir şekilde kullanıp aşırı derecede borçlanabiliyor ve bu nedenle de mağdur oluyorlar. Devlet bu sorunu çözmek için kartı kullanımına daha sıkı düzenlemeler getirebilir. Örneğin kredi kartı limitlerini insanların sadece gelirlerine göre sınırlamakla kalmayıp kaç tane kredi kartı sahibi olabileceklerini de sınırlayabilir. İnsanları fazla harcamaya teşvik eden agresif promosyonları da kısıtlamalar getirebilir. Çoğumuz gerçek ihtiyaçlarımızı ve bütçemizi çok da düşünmeden anlık ya da dürtüsel kararlarla alışveriş yapabiliyoruz. Devlet bu tür dürtüsel alışverişleri teşvik eden şimdi al sonra öde gibi uygulamaları sınırlandırabilir. Ayrıca tüketicilere ürün iadesinde daha fazla kolaylık sağlayabilir. Yanlış tercihlerden kaynaklanan mağduriyetlerimizi azaltabilir. Reklamlarla da kolayca manipüle edilebiliyoruz. Firmalar bunun için çok enteresan stratejiler geliştirebiliyor. Örneğin stokta sadece bir tane kaldı, aman bu fırsatı kaçırmayın gibi ifadelerle bizde bir aciliyet duygusu yaratıp ihtiyaçlarımızı ve bütçemizi tam düşünmeden hızlıca satın alma kararları vermemize neden olabiliyorlar. Ayrıca sözde indirimler yaparak bizi kandırabiliyorlar. Bu noktada devletin daha sıkı reklam düzenlemeleri yapması gerekebilir. Özellikle gençleri ve düşük gelirli grupları hedef alan manipülatif tipteki reklamları yasaklayabilir.
Firmalar marka sadakati yaratmak için çeşitli taktikler kullanıyorlar. Örneğin benzer bir ürün başka bir yerde daha ucuza satılsa bile bizi kendi ürünlerini almaya ikna edebiliyorlar ve böylece refahımızı düşürebiliyorlar. Çevre bilinci, cinsiyet eşitliği, dini ya da ulusal değerler gibi hassasiyetlerimizi kullanarak sadakat yaratabiliyorlar. Sadakat kartları ile alışverişi sürekli hale getirmeye çalışıyorlar. Ayrıca hayran olduğumuz kişilerin tercih ettiği ürünleri kullanma eğiliminde olduğumuz için ünlüleri kullanarak da marka sadakati oluşturabiliyorlar. Bu konuda devlet bazı adımlar atabilir. Örneğin reklamlarda yapılan abartılı iddialara ceza verebilir. Tüketicileri bu konuda bilinçlendirerek bilinçlendirecek bazı eğitimler verebilir, düzenleyebilir. Ürünlerin fiyat ve özelliklerinin şeffaf bir şekilde sunulması zorunlu kılınabilir. Ünlülerin yer aldığı reklamlara daha sıkı denetimler getirilebilir. Sosyal sorumluluk projelerini kullanarak yapılan manipülatif pazarlama stratejilerini engelleyebilir. Ayrıca tüketiciler için daha güçlü yasal haklar ve şikayet mekanizmaları da geliştirebilir. Firmaların ücretsiz deneme adı altında sundukları bazı hizmetler zamanında iptal edilmediğinde otomatik olarak ücretli aboneliklere dönüşüyor ve bu da gereksiz ödemeler yapmamıza neden olabiliyor. Devlet bu tür uygulamaları yasaklayabilir ya da abonelikten çıkmayı çok daha kolay bir hale getirebilir. Saadet zincirleri kurarak bizi hızlıca zengin olma tuzağına düşürebilirler. Buna çiftlik bank ve QNet gibi örnekler verilebilir. Bu vakalar iyi bilindikleri için detaylarına girmeyeceğim ama merak edenler internette bunların detaylarını kolayca bulabilirler. Devlet saadet zincirlerini tamamen yasaklayabilir ya da çok sıkı bir biçimde denetleyebilir. Bazılarımız emeklilik için yeterli birikim yapmayı geciktirip ilerleyen yaşlarda yetersiz emeklilik geliriyle karşılaşabiliyoruz. Bu kısa ve uzun vadeli faydalar arasında her zaman en doğru, en rasyonel kararları veremediğimiz anlamına geliyor. Devlet bu konuda herkese temel bir emeklilik maaşı sağlayabilir. Zorunlu birikim yapmamızı gerektiren emeklilik sistemleri oluşturabilir ya da birikim yapmayı teşvik etmek için vergi avantajları sunabilir. Son olarak kazanma şansımızın çok düşük olduğunu bildiğimiz halde kumar oynayıp para kaybedebiliyoruz. Devlet kumarhaneleri tamamen yasaklayabilir ya da sıkı bir şekilde denetleyebilir. Demek ki her zaman rasyonel davrandığımız pek de doğru değil. Peki her zaman tam bilgili miyiz? Çoğu zaman piyasa koşulları, önümüzdeki seçenekler ve bu seçeneklerin sonuçları hakkında tam bilgi sahibi ne yazık ki olamıyoruz. Bilgi eksik olunca ne kadar rasyonel olsak da aldığımız kararlar bazen bize zarar verebiliyor. Yani sınırlı bilgimiz aldığımız rasyonel kararların her zaman iyi sonuçlar doğurmayabileceği anlamına geliyor. Şimdi bilgi eksikliğinin ne gibi sorunlar yaratabileceğine ve devletin bu konuda ne gibi çözümler sunabileceğine birkaç örnek verelim. Öncelikle mahkumlar açmazı olarak bilinen ilginç bir örneği ele almak istiyorum. Bu örnek aralarında iletişim yani bilgi alışverişi olmayan iki mahkumun rasyonel düşündükleri halde her ikisi için de pek de iyi olmayan sonuçlara ulaşmasını açıklıyor. Şöyle düşünelim, iki mahkum ayrı hücrelerde tutuluyor ve birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. İkisine de bir suçu kabul edip reddetme seçenekleri sunuluyor. Eğer ikisi de suçu kabul ederse her biri 5 yıl hapis yatacak. Eğer her ikisi de suçu reddederse sadece birer yıl hapis yatacaklar. Eğer biri suçu kabul eder, diğeri reddederse suçu kabul eden serbest kalacak ama reddeden ise 30 yıl hapis alacak. Bu durumda iki mahkum da rasyonel olarak şöyle düşünebilirler.
Diğer mahkum suçu reddederse, ben kabul edersem serbest kalırım. Bu çok iyi bir sonuç olur. Diğer mahkum suçu kabul ederse ve ben de kabul edersem 5 yıl yatacağım. Bu çok da iyi bir sonuç değil. Ama diğer mahkum suçu kabul ederken ben reddedersem ben 30 yıl hapis yatacağım. Bu çok çok kötü bir sonuç olurdu. O halde suçu reddetmek çok riskli bir strateji haline geliyor. Bu koşullarda her iki mahkum da en kötü senaryo olan 30 yıl hapis yatmaktan kaçınmak için suçu kabul ederler ve her biri 5'er yıl hapis yatarlar. Halbuki iletişim kurabilselerdi, yani aralarında bir bilgi akışı olabilseydi, her ikisi de suçu reddederek birer yıl hapis yatacaklardı. İşte bu mahkumlar açmazının tipik bir sonucu. İkisi de bireysel olarak en mantıklı kararları vermeye çalışırken bilgi eksikliği yüzünden aslında daha kötü bir sonuca katlanmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu konuya daha anlaşılır kılmak için gerçek hayattan bir örnek vermek istiyorum. 1990'larda İngiltere'de deli dana hastalığı diye bilinen bir hastalık ortaya çıktı. Bu hastalık yüzünden birçok ülke halk sağlığını korumak amacıyla İngiltere'den et ithalatını yasakladı. Bu durum ekonomistler arasında bir tartışmaya yol açtı. Bazı ekonomistler et ithalatını yasaklamak yerine tüketicilerin riskler hakkında medya ve etiketleme gibi yollarla bilgilendirilmesi gerektiğini, ama son kararın onlara bırakılması gerektiğini savundu. Diğer ekonomistler ise halkın bu bilgileri her zaman okumayabileceğini, okusa bile anlayamayabileceğini ya da riski tam olarak kavrayamayacağını söyleyip en doğru çözümün et ithalatını tamamen yasaklamak olduğunu öne sürdüler. Bana kalırsa ikinci grup daha haklıydı ve birçok ülkede İngiltere'den et ithalatını yasaklamaya devam etti. Benzer şekilde devlet halk sağlığını korumak için zorunlu aşı programları uygulayabilir, GDO'lu gıdaları yasaklayabilir ya da sigara ve alkol kullanımını sınırlamalar getirebilir. E, Bu tip örnekler bazen devletin halkı sadece bilgilendirmeyle yetinmeyip onların iyiliği için bazen onların özgürlüklerini kısıtlamasının daha etkili olabileceğini gösteriyor. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan sürü psikolojisi finansal krizlerin açıklamasında sık sık karşımıza çıkıyor. Bilgi eksikliği durumunda örneğin büyük bir yatırımcı bir ülkeyi terk ettiğinde diğer yatırımcılar da onu takip etme eğilimine girebiliyor. Bu durum ilk yatırımcının diğerlerinin bilmediği bir bilgiye sahip olduğu varsayımından kaynaklanıyor. Yani yatırımcılar ne olup bittiğini tam bilemedikleri için panikleyebiliyorlar ve piyasada e, belirsizlik ve risk algısı hızla artıyor. Büyük yatırımcının ülkeyi neden terk ettiği bilinmediğinde bu durum bir risk işareti olarak algılanıyor ve büyük sermaye çıkışlarına ve krizlere yol açabiliyor. Devlet finansal piyasalarda bu tür bilgi eksikliğinden kaynaklanan sürü psikolojisini önlemek için bazı önlemler alabilir, bazı adımlar atabilir. Örneğin büyük yatırımcıların hareketlerini izleyerek ani sermaye çıkışlarını dengelemek için piyasaya müdahale edebilir. Piyasada bilgi akışının daha şeffaf hale gelmesini sağlayacak düzenlemeler yapabilir. Ayrıca spekülatif hareketleri ve piyasa manipülasyonlarını engelleyebilir. Bu tür önlemler finansal piyasalarda istikrarın korunmasına büyük katkı sağlayabilir. Finansal piyasalarda büyük oyuncular kendi karlarını arttırmak için fiyatları manipüle edebilir ve küçük ve deneyimsiz yatırımcılara büyük zararlar verebilir. Buna piyasada teknik dille keriz sirkeleme adı veriliyor. Büyük yatırımcılar bir finansal varlıkta ani ve sert düşüşleri yaratarak piyasada
kasıtlı bir panik ortamı oluşturabiliyorlar. Fiyatlar hızla düştüğünde deneyimsiz yatırımcılar daha fazla kayıptan korkarak ellerindeki varlıkları düşük fiyattan satabiliyorlar. Büyük oyuncular ise bu düşük fiyatlardan varlıkları topluyorlar. Sonra piyasa dengelendiğinde ya da fiyatlar tekrar yükseldiğinde bu varlıkları büyük karlarla satabiliyorlar. E, Devlet bu tip manipülatif davranışları elbette denetleyip cezalandırabilir. Ayrıca karmaşık ve riskli finansal ürünlerin bireysel yatırımcılar tarafından alınmasını sınırlandırabilir. Finansal okuryazarlığı arttırmak için eğitim programları düzenleyerek insanların daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olabilir. E, Bu tip örnekler bilgi eksikliğinin insanların ekonomik kararlarını nasıl olumsuz etkileyebileceğini gösteren güzel örnekler. Zombi ekonomi bireylerin her zaman rasyonel ve tam bilgili olmadığını kabul ederek bu duruma sınırlı rasyonellik kavramıyla yaklaşıyor. Yani insanlar her zaman tam rasyonel ya da tam bilgili olmayabilir ama ellerindeki sınırlı bilgilerle kendileri için en uygun olan seçeneği seçmeye çalışacaklardır. Bu nedenle aldıkları kararlar bazen kusurlu olabilir ama bu yaklaşıma göre devletin bu noktada uygulaması gereken sosyal politikalar çok sınırlı kalmalıdır. Devletin asıl görevi özgürlükleri kısıtlamak yerine bireylere daha fazla bilgi sağlamak olmalıdır. Çünkü devlet de aynı şekilde sınırlı bilgiye ve sınırlı rasyonelliğe pekala sahip olabilir ve yanlış kararlar alabilir. Sınırlı bilgiye sahip olsalar bile bireyler kendi çıkarlarını devletten daha iyi bilirler. Ayrıca bireyler hatalarından öğrenerek o hataları düzeltebilirler ve devletin müdahalesi ise bu öğrenme sürecini sekteye uğratabilir, bozabilir. Bu nedenle zombi ekonomistler sınırlı rasyonelliğe rağmen serbest piyasanın uzun vadede bireylerin refahını daha iyi sağlayacağını ve devlet müdahalesinin olumsuz sonuçlara yol açabileceğini savunuyorlar. Ancak hatalardan ders çıkarma sürecinde bireyler geri dönüşü olmayan çok ciddi kayıplar yaşıyorsa devletin müdahalesi daha meşru bir hale geliyor. Bilgiye erişimin zor olması ya da bilişsel sınırlamalar nedeniyle öğrenme sürecinin uzun zaman alabileceği insanların aynı hataları tekrar tekrar yapabileceği de bir gerçek. Örneğin karmaşık finansal ürünler ya da sağlıkla ilgili kararlar alırken herkesin yeterli bir bilgiye sahip olması elbette beklenemez. Çevre felaketleri gibi büyük sorunların da sadece bireylerin hatalarından ders çıkarmalarıyla çözümlenemeyeceği ortada. Bu gibi durumlarda devletin müdahalesi bireylerin ve toplumun karşı karşıya olduğu risklerin büyüklüğüne bağlı olarak daha meşru bir hale gelebiliyor. Son videoda zombi ekonominin bireylerin rasyonel kararlarının birbiriyle uyumlu olduğunu ve bu kararların toplumda kolektif bir irrasyonelliğe yol açmayacağı varsayımından bahsetmiştim. Bu yaklaşıma göre herkes kendi faydasını maksimize etmeye çalışırken başkalarına zarar vermez. Ancak bu ne yazık ki hayatın gerçeklerinden tamamen kopuk bir varsayım. Ekonomik hayatın her alanında ve sürekli olarak birbirimize zarar verecek bir mücadele ve eylem içindeyiz. Bunların en azından bazıları devlet müdahaleleri tarafından azaltılabilir ya da ortadan kaldırılabilir. Örneğin bir üretici maliyetlerini düşürmek ve karını arttırmak için çevreyi rahatlıkla kirletebilir. Bu firma sahipleri için kısa vadede kazançlı olabilir. Ancak uzun vadede toplum için büyük maliyetleri olacaktır, büyük zararlar doğuracaktır.
Hava, su ve toprak kirliliği insanların sağlığını bozar, sağlık harcamalarını arttırır ve üretkenliklerini düşürür. Aynı şekilde büyük firmalar yasal boşlukları kullanarak vergi ödemekten kaçınabilirler ve böylece karlarını arttırabilirler. Bu durum vergi kaçıramayan diğer firmalara büyük zararlar verebilir. Ayrıca kamu maliyesine zarar vererek sosyal hizmetler, sağlık, altyapı gibi alanlara yapılan harcamaları sınırlar. Sonuçta firma kazanç sağlarken toplum bundan zarar görebilir. Daha da önemlisi sınıf çatışmaları kapitalist sistemin özünde bulunur. Bu çatışmalar özellikle üretim araçlarına sahip olan kapitalistler ile emek gücünü satmak zorunda olan işçiler arasında yaşanır. Kapitalistler karlarını arttırmak için işçi maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmak isterler. Bu durum düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve kötü çalışma koşullarına neden olabilir. Öte yandan işçiler ise daha yüksek ücret, daha iyi çalışma koşulları ve daha kısa çalışma saatlerini elbette ki talep ederler. Bu da işçi ve kapitalistler arasında sürekli bir çıkar çatışması yaratır. Kapitalist sistemde farklı sermaye grupları arasında da çıkar çatışmaları yaşanır. Örneğin finans sektörü ile sanayi sektörü arasında kaynakların nasıl tahsis edileceği ve ekonomik kararların kimin çıkarına hizmet edeceği konusunda bir mücadele sıkça görülür. Bu mücadelenin temel noktalarından birisi finans sektörünün kısa vadeli kar hedefleriyle reel sektörün uzun vadeli kar hedeflerinin çatışmasıdır. Bu çatışma finansal sektörün kar maksimizasyonu adına aldığı kısa vadeli kararların reel sektörün uzun vadeli üretkenliğini olumsuz etkilemesiyle ilgilidir. Bu iki sektör arasındaki mücadele finans sektörünün güçlü olduğu ekonomilerde genellikle finans sektörünün çıkarlarının öncelik kazanmasına ve reel sektörün gerilemesine yol açar. Bir örnek vermek gerekirse İngiltere'nin avroya katılmama kararı büyük ölçüde finans sektörü tarafından şekillendirildi. Londra'daki finans merkezleri kendi faiz politikalarını belirleme özgürlüğünü korumak istediler. Eğer İngiltere avroya katılsaydı Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranlarına tabi olacaktı ve bu bankaların bağımsız bir şekilde faiz oranlarını belirleyebilmesini engelleyecekti. Diğer taraftan Avro bölgesindeki düşük faiz oranları nedeniyle sanayi sektörü İngiltere'nin avroya katılmasından yarar sağlayabilecekti. Ancak finans sektörünün gücü İngiltere'nin avroya katılmasını engelledi. Bu olay İngiltere'deki finans ve sanayi sektörü arasındaki farklı çıkarların politikalara nasıl yansıdığını gösteren oldukça ilginç ve çok değerli bir örnek. Bireylerin rasyonel kararları toplumun bir bütün olarak zarar görmesine de pekala yol açabilir. Yani kendi çıkarlarını düşünen rasyonel bireylerin davranışları toplum için son derece irrasyonel bazı sonuçlar doğurabilir. Örneğin ortak kullanılan kaynakların aşırı tüketilmesi bireylerin kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışırken hem başkalarına hem de uzun vadede kendilerine de zarar vermesine klasik bir örnektir. Buna ortak malların trajedisi adını veriyoruz. Örneğin her balıkçı daha fazla balık avlayarak karını arttırmak ister. Ama tüm balıkçılar aynı şekilde davrandıklarında bu balık popülasyonu tükenebilir. Bu da uzun vadede hem balıkçılar hem de toplum için büyük bir ekonomik kayba neden olur. Bu durum su kaynakları, otlaklar ve hava gibi diğer kaynaklar için de geçerlidir. Devlet ortak kullanılan kaynakların aşırı tüketilmesini çok çeşitli politikalarla engelleyebilir. Örneğin devlet balık popülasyonunun tükenmesini önlemek için balıkçıların avlayabileceğini balık miktarını belirli bir kota ile sınırlayabilir. Üreme dönemlerinde avlanmayı yasaklayabilir
yasa dışı avlanmanın önüne geçebilir ve sürdürülebilir yöntemlerle balıkçılığı zorunlu kılabilir. E, Keynes'in çok ünlü hayvani güdüler yaklaşımı, bireylerin rasyonel davranışlarının toplumsal olarak nasıl irrasyonel sonuçlara yol açabileceğini açıklayan bir başka çok önemli bir örnek. E, Ekonominin kötüye gittiğini düşünen bireyler son derece rasyonel olarak tüketim ve yatırımlarını azaltırlar. Yani tüketiciler tüketimlerini, yatırımcılar da yatırımlarını azaltırlar. Çünkü kötüye giden bir ekonomide fazla tüketim ve yatırım yapmak oldukça risklidir. Ancak bu kötümserlik toplam talebi ve üretimi azaltarak ekonomik durumu daha da kötü hale getirebilir. Böyle bir durumda devlet devreye girip toplam talebi tüketim ve yatırımla harcamalarıyla arttırmalı ve ekonomiyi toparlayacak iyimser bir hava yaratmalıdır. Yani sonuç olarak her zaman rasyonel ya da tam bilgili olmayan bireyler kararları nedeniyle zarara uğrayabilir ve pişmanlık yaşayabilirler. Bu durumda devletin dikkatlice planlanmış politikaları büyük bir öneme sahip olur. Devletin ekonomiye müdahale etmesi gereken konulardan biri de kolektif eylem sorunu olarak biliniyor. Şimdi insanlar kendi çıkarlarını düşünerek hareket etseler bile toplumsal fayda birlikte hareket etmeyi gerektiriyor çoğu zaman. Fakat insanların ortak bir amaç için bir araya gelmesini zorlaştıran bazı dinamikler var. Bazen insanlar kendi çıkarlarını gözetirken kolektif fayda sağlayacak hareketlerden kaçınırlar. Bu da toplumsal çıkarların göz ardı edilmesine neden olabilir. Yani kişisel tercihleriyle, e, kişisel tercihlerle toplumsal sonuçlar her zaman örtüşmeyebilir. Bu duruma iki tane örnek vermek istiyorum. İlk örnek ücretsiz yararlanma sorunu olarak biliniyor. Bu bir bireyin bir mal ya da hizmetin faydasından yararlanırken bunun bedelini ödemekten kaçınması anlamına geliyor. Bu sorun kamusal hizmetlerin en bilinen nedenlerinden bir tanesi. Bazı durumlarda bir hizmeti ücretlendirmek ve ücreti ödemeyenlerin bu hizmeti kullanmalarını engellemek neredeyse imkansızdır. Yapılan bir yolu ücretlendirmek mümkün değilse herkes bu yolu elbette kullanacaktır. Ayrıca bir kişinin bu yolu kullanması başkalarının da o yolu kullanmasını engellemez. Bu durumda yolu bedava kullanabilecek olan rasyonel bireyler gönüllü olarak ücret ödemeyi istemeyeceklerdir. Ücretlendirilemeyecek olan bu hizmet de piyasa tarafından üretilemeyeceğine göre bu sorunun çözümü devletin vergilendirme yaparak herkesten katkı alması ve yolu ücretsiz sunmasıdır. Bir başka örnekte Covid pandemisi sürecinde gördüğümüz gibi bir hastalığın yayılmasını önlemek için toplumun büyük bir kısmının aşı olması gerektiği ama insanlar başkaları zaten aşı oluyor, benim aşı olmama gerek yok diye düşünerek aşı olmaktan kaçınabilir. Devlet bu durumda aşı zorunluluğu getirerek koordinasyon sorununu çözebilir. Böylece toplumsal fayda sağlanmış olur. İkinci olarak koordinasyon zorlukları dediğimiz bir durum var. Bu insanların aynı hedefe ulaşmak için aynı anda ve uyumlu bir şekilde harekete geçememesi yani işbirliği yapamaması durumunda ortaya çıkıyor. Bu da genellikle eylemsizlik ya da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Örneğin çevre kirliliğiyle mücadele edebilmek için hepimizin çevreye duyarlı davranışlar sergilememiz gerekiyor. Ama insanlar başkaları zaten bu konuda duyarsız diye düşünüp üzerlerine düşeni yapmaktan kaçınabiliyorlar. Örneğin geri dönüşüm ancak büyük bir çoğunluk yaparsa anlamlı sonuçlar doğuruyor. Fakat çoğu insan nasıl olsa kimse yapmıyor, ben niye yapayım diye düşündüğünde geri dönüşüm yapmaktan vazgeçebiliyor.
Aynı durum trafik kuralları için de geçerli. Trafik kurallarına herkes uyarsa toplumun genel güvenliği sağlanabilir. Ama eğer kurallar çiğneniyorsa bir kişi de bu kurallara uymanın anlamsız olduğunu düşünebilir. İşte bu tip koordinasyon sorunlarını çözmek için devlet devreye girebilir. Devlet zorunlu çevre düzenlemeleri getirebilir ya da geri dönüşüm yapanlara ödüller vererek insanları teşvik edebilir. Trafik konusunda da cezaları sıkılaştırarak herkesin kurallara uymasını sağlayabilir.